Sméagol'un evine hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Saruman, Akt Konsey'in başkanı, Maiar'ların en kıdemlisi. Hikaye iyi tarafta başlıyor, kötü tarafta bitiriyor. Ancak şaşırmamamız gereken bir detay bu, çünkü canlandıran kişi Christopher Lee. Sinema tarihinin belki de kötü tarafı, kötü karakterleri en iyi canlandıran insanından bahsediyoruz. Burada Dracula, James Bond'dan Yüzüklerin Efendisi, bütün film kariyeri boyunca en iyi olarak hayata soktuğu karakterler zaten kötü tarafın karakterleri. O yüzden de doğal olarak bizim hikayeyi ait olduğu tarafta bitiriyor Christopher Lee. Videomuzun ilk bölümünde Orta Dünya Saruman'ı inceleyeceğiz. Ne yapmış, ne etmiş, ufak bilgiler alacağız. İkinci bölümde film versiyonunda Christopher Lee ve Saruman'ı birbirine harmanlayıp göreceğiz, tanıyacağız. Ve en son bölümde de gerçekten eşsiz, değişik çizgiye sahip olan ürünümüzü tanıyacağız. Sméagol'un eviyle kalmaya devam edin. Kanala üye olun. Videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hadi şimdi videomuza başlayalım. Başlangıcı Saruman'la ilgili belli başlı bilgileri vererek yapmak istiyorum. Kendisi bir Maiar'dır. Silmarillion'daki ismi Kurumo'dur ki bu yetenekli anlamına gelen bir isimdir. Kendisi Valarlardan Demirci Aule'nin hizmetkarıdır. Aule de Orta Dünya halkına metal işçiliğini öğreten Valar'dır. 3. çağın 1000. yılında Valar Meclisi'nin lideri Manwë tarafından Sauron ile mücadele etmeye gönderilen 5 Maiar'dan biridir Saruman. 2759. yılında 3. çağın Gondor'un 3 büyük kalesinden biri olan Orthanc'a yerleşir. O dönem Gondor'un vekil harcı Beren'dir. Bu Beren ve Lütyen'deki Beren değil, kendisi Gondor doğumlu Egalmoth'un bir başka vekil harcının oğlu olan Beren. Uzun kış denen ve 3. çağın 2758. ve 59. yıllarındaki bir dönemde Gondor çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Umbar korsanları Gondor'u talan ederken Rohan'ın başında da Dunlandlı vahşi dağ adamları vardır. Ve bu süreç içinde ciddi sıkıntılar yaşayan Beren, Saruman'a Orthanc'ı vererek onu kendi tarafına çekeceğini ve bu dertlerin halledilmesinde kendilerine yardım edebileceğini düşündüğü için Orthanc'ın anahtarını Saruman'a kendi elleriyle gönüllü bir şekilde vermiştir. Daha sonra 3. çağın 2463. yılında Ak Konsey kurulur. Burada Galadriel, Elrond, işte bildiğimiz birçok karakter vardır. Ve yönetim Saruman'ındır burada. Ancak bu noktada Galadriel meclisi, o kurulan konseyi Gandalf'ın yönetmesi gerektiğini söyler ve Saruman'ın hükmüne itiraz eder. Ancak bu isteği hem Gandalf'ın görevi reddetmesi hem de Saruman'ın gururundan dolayı Gandalf gibi kendisinden alt statüde gibi Maiar'a bunu vermek istememesinden dolayı reddedilir. Bu noktada Saruman'ın isimlerine geçmek istiyorum. Kendisinin Orta Dünya'da çağrıldığı birçok isim var ama bence en ilginci hizmetkar grubu olan, daha sonradan hizmetine giren Orkların ona taktığı bir isimdir. Orklar Saruman'ı Sharki diye çağırırlar. Ork dilinde Sharku'dan türemiş bir isimdir bu ve yaşlı adam anlamına gelir. Bu noktada hemen yine hareket ediyorum ve Saruman'ın meslektaşlarına olan bakış açısını değerlendirmek istiyorum. Kendisi biliyorsunuz Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf'ı Hobbitlere olan o fazla hareketli sevgisinden dolayı eleştirmiştir. Onlara karşı olan ilgin seni zayıf düşürüyor demiştir. Halbuki bu noktadaki hata yapan kişi Saruman'dır. Niye? Çünkü Gandalf'ın o sevgisini kale almayarak belki de tek yüzüğün o dakika nerede olduğunu, kimde olduğunu öğrenebilme şansını elinin tersiyle itmiştir. Daha sonra Hobbit'te de Radagast'ı mantarlara olan düşkünlüğü ile aşağılar ki bu yaptığı bütün bu hafif sarkastik yaklaşımların gördüğümüz kadarıyla Saruman'a hep zararı olmuştur. Saruman'ın takıları olan düşkünlüğü bu noktada karşımıza çıkıyor. Kendisi Gondor ve Arnor'un en önemli mücevherlerinden olan Elendil'in yıldızına sahiptir. Onu Orthanc'ta bulur ve kendisine alır. Kendisi sahiplenir bu mücevheri. Ancak konu bununla da bitmez. Güç yüzüklerine karşı olan zaafı kendi güç yüzüğünü
yapmasına sebep olur. Sonuçta Aule'nin öğrencisi ve hizmetkarı olduğu için belli yeteneklere sahiptir bu konuda. Ancak yaptığı o güç yüzüğünün kendisine ne gibi katkıları olduğu konusunda Tolkien çok detay vermediği için doğal olarak ne filmde ne kitapta Sauron'un o taktığı yüzükle ilgili çok fazla detay ve bilgi bulamayız ya da onu göremeyiz. İşte buradan hemen topluyorum ve kapatıyorum bölümü. Kendisi bir Maiar olduğu için öldüğü vakit Mandos'un salonlarına gitmesi gerekiyor, ölümsüz diyarlardaki. Ancak gönderildiği göreve ve ait olduğu tarafa ihanet ettiği için lanetleniyor ve sonsuza kadar o yoklukta, o gölgelerin arasında dolaşmaya mahkum ediliyor Saruman'ın ruhu. Bu bölümü bu şekilde bitirdikten sonra ikinci bölümde film, Christopher Lee ve Saruman detaylarıyla tekrar beraberiz. Videomun ikinci bölümünde film üçlemelerinde Saruman'ı canlandıran aktörden bahsetmek istiyorum. Tam adıyla Christopher Frank Carandini Lee. 27 Mayıs 1922'de İngiltere'nin Londra kentinde Belgravia bölgesinde doğan bir aktör ama efsane bir aktör. Hamlet'ten Yüzüklerin Efendisi'ne kadar inanılmaz geniş bir film yelpazesinde rol alıyor. Kendisi ayrıca Yüzüklerin Efendisi filmi çekileceği zaman o rollerin dağılımı için başvurular başladığında gelen ilk karakter ve filmin oynayan kadrosunda Tolkien'le tanışmış olan gene tek karakter Christopher Lee'dir. Kendisini o ikonik Dracula ve James Bond'un altın tabancalı kötü adamı Francisco Scaramanga'yı canlandırdığı yerlerden hatırlarız. Hafızamıza bu şekilde kazınmıştır. Çünkü bu iki rol bir nevi Christopher Lee'nin üzerine yapışmış iki roldür. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde oynamak için başvuruya geldiğinde Gandalf karakterini canlandırmak ister. Ancak yaşı itibariyle Gandalf rolünün gerektirdiği o aksiyonları yapamayacağını düşündükleri için Peter Jackson ve senaryo ekibi kendisine daha durağan bir rol olan Saruman'ı uygun görürler. Filmlerin çekimi sırasında ağır bir Tolkien fanıdır bu arada Christopher Lee ve her 10 senede bir Tolkien'in Orta Dünya ile ilgili yazdığı bütün her şeyi tekrar bir baştan okur ve filmde, 3. filmde hiçbir rolü olmadığını, Saruman'ın 3. filmden çıkardığını duyunca çok sinirlenir ve Peter Jackson'la bu konuda tartışma yaşarlar. Hatta kriz bayağı büyür. Ancak daha sonra araya girenler iki tarafın bir şekilde barışmasını sağlar ve bu şekilde çözüm üretilir. Filmin çekimine devam eder grup. Bu rolün sahibi olmak için Tim Curry, Malcolm McDowell ve Jeremy Irons'la yarışır Christopher Lee. Hepsini ekarte eder. Saruman artık odur. Aynı zamanda kendisi ciddi derecede iş disiplini olan bir karakterdir. Hatta bu filmlerin çekimi sırasında çekime yetişmek için acele ederken oteldeki odasının kapı koluna elini sıkıştırır ve kırar. Caradhras sahnesinde eline uygulanan tedaviyi görebileceğiniz iddiaları var. Bu benim şimdiye kadar hiç dikkat etmediğim bir detay. Bu videoyu hazırlarken öğrendim. Mutlaka filmde buna dikkat edeceğim. Christopher Lee genel karakteri olarak oldukça sinerjik bir insandan bahsediyoruz. Hobbit film üçlemesi çekilirken artık oldukça 90 yaşın üzerinde bir yaşa sahip. O yüzden de çekim grubuyla beraber Yeni Zelanda'ya yolculuğu gerçekleştiremiyor Christopher Lee. O yüzden İngiltere'de Pinewood stüdyolarında çekiliyor Saruman'ın sahneleri ve filme dijital olarak ekleniyor. Ancak dedim ya sinerjik bir karakter, bu onu doyurmadığı için Smaug'u seslendirmek istiyor Hobbit üçlemesinde. Ancak Peter Jackson ve senaryo grubu kendisini tahminimce yormamak adına bu noktada Benedict Cumberbatch'i tercih ediyorlar. Benedict Cumberbatch'in de Smaug performansının ne kadar efsanevi bir performansı olduğunu hatırlayınca aslında kötü bir tercih olmadığını da görüyoruz. Yine böyle güzel bir anekdot. Hobbit'in çekimleri için artık hani kurgu hazırlanırken Peter Jackson'a 3. filmde var mıyım diye soruyor Christopher Lee ve bu şekilde Yüzüklerin Efendisi'ndeki krizi hala çok fazla unutamadığının da donelerini alttan veriyor Peter Jackson'a. Bu noktada artık son bir anıyla beraber ikinci bölümü kapatmak istiyorum. 27 Mayıs 2015 yılında Kurumo
hayata gözlerini kapıyor ve bence sinema dünyası inanılmaz yetenekli bir aktörünü kaybediyor. Güzel bir anı, hemen onunla kapatacağım. Üçlemenin yine ikinci filminde o Saruman'ın Grima Wormtongue tarafından bıçaklanma sahnesi canlandırılırken Peter Jackson, Christopher Lee'ye sırtından bıçaklanan bir insanın nasıl tepki vermesi gerektiğini bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Bir çabası var. Zaten aralarındaki o tartışmadan dolayı biraz da sinirleri gerilmiş durumda olan Christopher Lee onu bir örnekle susturuyor. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz gizli servisinde görev alan Christopher Lee, Peter Jackson'a bir adam sırtından bıçaklandığında nasıl ses çıkartır çok iyi biliyorum, merak etme diyerek belki de karizmasının 90'lı yaşlardaki en net rolünü yapıyor ve konuyu orada kapatıyor. Evet, buradan 3. bölüme geçiyoruz. Orada figürümüzü Gentle Giant'ın Anime Quest serisinden olan Saruman'ımızı inceleyeceğiz. 3. bölüme şimdi geçiyoruz. Videonun 3. ve son bölümünde ürünümüzden bahsetmek istiyorum. Gentle Giant firmasının Anime Quest serisinden çıkan bir ürün 2008 yılında piyasaya sürülüyor. 1500 limitli, bendeki 316 nolu parça. Değişik çizgisi olan bir ürün, alışılagelmiş yapıda değil. Bir anime tarzı var kendisinde. Instagram'da yeni paylaştığım, fotoğraflarını paylaştığım heykel bu ve orada yine YouTube'da, Instagram'da çok iyi bir takipçim olan dostum Yiğit'in bir yorumu vardı. Buradan da ona çok selam olsun. Tim Burton eğer üçleme ile ilgili bir çalışma yapsaydı karakterler buna benzerdi dedi. Çok doğru, gerçekten Tim Burton'ın tarzına çok benzeyen bir yapısı var heykelin. Bu seride birçok karakteri bulabiliyorsunuz. Yüzük Tayfları var, işte Gandalf var. Yani bir dönem bir deneme olarak çıkan bir grup bu. Ancak tahminim o ki çok fazla popülerlik herhalde kazanamadı ki devam etmedi. Gentle Giant başka tür büstler çıkartmaya devam etti bunlardansa. Ancak ürünümüz gerçekten tarz, yapılış şekli, vücudun o postürü, işte üstündeki kıyafetlerin detaylarıyla çok başarılı bir çalışma. eBay'de veya Amazon'da bulabileceğiniz bir ürün bu arada. Kendisi internet üzerinde var. Eğer ilginizi çeker, koleksiyonuma katmak istiyorum derseniz gerçekten bulması kolay bir heykel. O elbisesinin kol detayları, arkadaki kıvrımlar, saçı, yüzü, kaşları, işte bayağı bir detayı var. İyi çalışılmış, gerçekten başarılı bir ürün. Ayrı zamanda diğer yapılmış olan piyasadaki Sideshow ve Weta grubuna göre de gerçekten çizgisi değişik. Hani koleksiyonunuza renk katabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman işte kemer detayları, o sakalının hareketi, elleri, o parmakların inceliği, gerçekten hani o Saruman'ın bence havasını veren detaylar bunlar. O çılgın bakışı, kötü tarafı geçtiği anki hissiyatı veriyor ve elbisenin o dalgalı yapısı, gerçekten güzel detaylar, işlemeler olan o elbisenin o dalgalı yapısı da heykeli tamamlıyor. Standı, üstüne stand, ortamdaki odasının dokusu ve benim çok sevdiğim bir dokudur. Bu Sideshow Collectibles'ın çıkarttığı bir o Gandalf'la Saruman'ın kavgasını gösteren bir üründe de aynı alttaki o yapı kullanılmıştır. Burada da aynı şey var. Çok başarılı buluyorum. Gerçekten çok etkileyici. O açıdan da kesinlikle tavsiye edeceğim değişik çizgisi olan bir ürün bu. Evet, heykelimizi tanımayı da bitirdik. Ben şimdi hazır üstadı yakalamışken Çay, İstanbul, Orta Dünya üçlüsü üzerine bir muhabbet edeceğim. Umarım keyifli olur. Anlatacak çok şey olduğundan eminim. Evet, Christopher Lee'nin ölümsüzleştirdiği Orta Dünya'nın en karizmatik karakterlerinden biriyle beraberdik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma üye olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Smeagol'un evinden hepinize hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.